Herkese selamlar arkadaşlar, nasılsınız? Erel ben, yine birlikteyiz. Bu videoda bir inceleme olacak. Söktak yok. Söktak bir süre yok zaten. Bir sürede doğru düzgün içerik yok. Tam anlamıyla bir içerik çekiyor olacağım. Biraz hava kapalı, rüzgarlı. Umarım sesimiz çok haşır huşurlu olmaz. Dağ başını duman almış. Bulutlar geliyor, yağmurlu. Şu an rüzgara döndüm. Berbat olmuş olabilir. Arkamı döneyim yeniden rüzgara. Arkamda görmüş olduğunuz şunca az çocuk otoban aslanı değil. Bir ticari de değil aslında. Bir böyle geniş aile aslanı, kamp aslanı, böyle ortaya karışık minnoş bir aslan. 1.5 Blue HDI turbo dizel. Tabi oralara geleceğim. İlk önce şöyle ufak bir girmeden evvel geyiklerimi yapayım. Sonra arabanın sağını solunu inceleyelim. Bu bir katalog incelemesi değildir arkadaşlar. Onu baştan söyleyeyim. Direkt böyle yalap şap içinde ne var ne yok onu gördüğümü söyleyeceğim. Tabi katalog bilgisinden de birazcık vereceğim ama yine daha çok ezbere dayalı değil, tecrübeyle yapılmış bir video olacak. Tecrübe ettiğimi size aktaracağım. O zaman hadi başlıyor muyuz? Hadi gelin başlayalım. Evet, karşınızda 2023 Peugeot Rifter GT ya da Rifter GT, hangisini demek isterseniz. Ama herkes GT diyor. Şurada bir GT logomuz var. Eskiden, yani eski kasa demeyeyim de makyaj faz 1'i diyelim. Faz 1'inde GT Line, bu fazında ise GT olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi arabamız buzdolabı beyazı, pardon Alp beyazı. Farlarda bir gündüz aydınlatması, gündüz farı diyelim, gündüz aydınlatması. Burada bir ledler bizi karşılıyor. Arabamız şu an çalışıyor. Sesini alabiliyor musunuz bilmiyorum. 1.5 Blue HDI 130 beygirlik GT'lerde olan bir seçenek. Yanlış bilmiyorsam Allur'larda 110'luk oluyordu. Ama galiba yeni kasalarında 130'luğu da getirdiler. EAT 8 şanzıman klasik. Mercekli bir farımız var ama halojen ampullü. Uzunlarımız yine halojen. Sislerimiz yine halojen gördüğünüz gibi. Burada bir parlak siyah detay yapılmış. Logo panjurun çerçevesine Piano Black diye de anılır. Buralar düz gri. En aşağıda farklı bir gri tonda detay verilmiş. Ondan sonracığıma bakalım, dodiklerimiz plastik. Düz siyah plastik. Yanları da kaplıyor. Şurada bir süs detayımız var. Piano Black. Bu da Piano Black ayna kapağı. Tavan barımız Piano Black. Onun dışında burada gördüğünüz hiçbir şey Piano Black değil. Sadece ufak detaylar Piano Black. Belki araba farklı renk olsa o Piano Black oluşu güzel olabilirdi. Ama burada çok hafif belli ediyor kendini. Yani öyle muazzam vay Piano Black detay dedirtmiyor. En ön camda cam filmi yok. Sürücü camın ve yolcu camında ön kapılarda cam filmim var. Cam filmi var, sonradan yapılmış. Çünkü arkası fabrikasyon. Arkamı döndüm, pardon. Arkası fabrikasyon, zaten lazerli. Onu uydurmak için öne de cam filmi çekildi. Şimdi size önden gösterebileceğim dıştan pek bir şey yok. Az önce de bahsettim. Yanlarda Piano Black'lerimiz. Barımız. Depo kapağımız. AdBlue ve yakıt girişimiz mazot. Benzinse benzin. Benzinli modeli yok galiba bunun. Neyse. 17 inç jantlarımız. Füme antrasit ve fırçalı gördüğünüz gibi. Üzerinde Goodyear F-N grip lastikler var. Ölçülerimizi de hemen söyleyelim. 215-60-17 ölçülerine sahip bir lastik var üzerinde. 215 gayet güzel genişlikte, güzel yol kavruyor. Bir eski fazdaki gibi, yani ilk Rifter'lardaki gibi M ve S ibaresi yok lastikliğe. Yani mud ve snow, yani kar, top, çamur karışık bir lastik üzerine geliyormuş. Bunlar da direkt asfalt lastiği ile geliyor. Yine arabanın dışından devam ediyoruz. Arkaya geçiyoruz. Arkadan yaklaştığımızda bizi Rifter yazısı, Peugeot amblemi, Peugeot yazısı ve GT amblemi bizi karşılıyor. Arkada ekstra bir Piano Black detayımız yok. En aşağıda ön tampondaki gibi bir gri detay bizi
karşılıyor. Halojen stoplarımız, sinyallerimiz. Galiba parklarda ufak bir ledlik olabilir. Onu hatırlamıyorum. Hemen kontrol edelim. Parkları açtığımızda bizi ne karşılıyor? Evet. LED değil. LED mi? Bilemedim. Emin olamadım. Onu servis box'tan kontrol ederim. LED ise LED diye yazarım. Burada çok güzel bir detay var. Tam geziciler için bir detay. Arka cam menteşeleri gördüğünüz gibi. Bagaj kapı menteşesi değil. En sağdan camı açıyoruz. Ve içeri ulaşıyoruz. Böyle bir güzelliği var. Tavanda bir gözümüz var. İki tarafta da gözden, yani iç taraftan göze ulaşılabilecek bir kapakçıkları var, sürgülü. Tabi Rifter direkt teslim edildiğinde arkada bir panel demir var. Arabanın içine geçtiğimde o bölümleri de göstereceğim size. Burada bir 10 kiloya kadar taşıyabilen bir tavan gözü, saklama gözü var. Panzotumuzu açıp bagaja ulaşabiliyoruz. İstersek daha fazla katlıyoruz. Onları da birazdan daha yakından size göstereceğim. Bagaj camı açıkken açtırmıyor. Güzel bir kilit. Bagaj camımızı kapattık. Ve tata, hangar kapısı açıldı. Yine panzot bizi karşılıyor. Panzotu kaldırıyoruz. Litre olarak hatırlamıyorum. Şuraları bir yerlere yerleştirelim litresini. Öyle güzel bir bagaj bizi karşılıyor. Burada bir gözü var. Orada gözü yok. Burada bir bardaklık, orada bardaklık. Burada 12 volt enerji girişimiz var. Bu benim buzdolabım. Sizde olmayacaktır. Ekletebilirsiniz. Peugeot'dan da alabiliyorsunuz. Böyle aksesuarlar. Yine ekstradan satılan bir bagaj havuz plastiği. Onun dışında altı bildiğimiz halı. Stepney'e nasıl ulaşıyoruz derseniz burada bir 17 civatamız var. 19 da olabilir, emin olamadım. Onu açarak stepney'i aşağı düşürüyorsunuz. Burada ekstra bir güzellik yok. Aslında bu kapaklara da bir şey yapılabilirmiş. Fileli mesela. Bir boşluk, fileli alan oraya. Onun dışında böyle bir tutma ipçiğimizle bagajı kapatıyoruz. Buna niye motorlu bagaj yapmıyorsunuz? Yap şuraya tuşu kapatayım. Ya da çift kapı. Güzel olabilirdi. Belki Avrupa pazarında vardır. Kapatamadık. Tamam. Arka tarafımız böyle. Şimdi ne yapalım? İçeri geçelim. Nereden başlıyorum? Bagajdan başlıyorum. Artık beni görmeyeceksiniz. Sadece sesimle size görüş açımdan anlatacağım. Bagaj orta ve öne doğru gideceğiz. Evet. Şimdi yine aynı hikayeyi yapıyoruz. Sağ taraftan hop pıt camcığımız açıldı. Evet. Şimdi arka karton tabii kalkık olunca pek bir şey gözükmüyor. Onu bir indirelim. Normalde şu şekilde bizi bir demir karşılıyor. Nasıl söküleceğini de göstermiş abiler. Burada minik bir alyanı var. Tabii böyle çıktığı için arabanın tavan döşemesinde oralarda kesikler var. Emniyet kemeri içinden geçiyor. Sonra size az evvel bahsettiğim tavan gözümüz. Şimdi burada bir tane drone'um var. Drone çantası, kumandası, birkaç şarj aleti, zamazingosu. Şurada bir göz var. Açabiliyorsunuz. Direkt içeriye ulaşıyorsunuz. Tabi arada demir paneli olduğu için burayı içeriden açamıyoruz şimdilik. Sökersem demiri görürüz. Şimdi bagajımızı açtık. Yine büyük bir alan karşılıyor bizi. Panzotumuzu kaldırdık. Yine biraz daha yer açıldı. Birazcık daha açıldı. Panzotumuz böyle kalabiliyor. İstersek minik pipilerinden çıkartıp dışarı alabiliyoruz. Bakalım nelerimiz var. Buzdolabımız var. Bu buzdolabı detayına takılmayın. Burada lastikli bir göz var. Ne işe yarıyor bu? Burada reflektör olması lazım. Reflektörü koymamışlar. Bardaklığımız var. Bu bardaklığın maksadı büyük ihtimalle gezinti versiyonları, yani arka koltuğu olanlar için. Burada 12 voltumuz var. Buzdolabımızı bağlayacağımız yer. Yine bir bardaklığımız var. Burada gözüm var, yani bir göz var. Kokularımız var. Burada da bir şeyler vardır elbet ama bilemedim. Böyle orijinal halısı da bu tahmin edersiniz gibi kalkmıyor. Sabit.
Burada bir basamaklık gibi bir detay var. Panzotumuzu geri indirelim. Evet. Şimdi bagajda işimiz bitti. Var mı bagajda anlatmadım? Bir detay yok. Şöyle hazır buradayken 4 tane park sensörü, aslında ikisi park sensörü, diğeri kör, özür dilerim, 4 park sensörü, şu da kör nokta algılayıcı, bir adet geri görüş kameramız var. Başka zaten hani 4'ü park sensörü diye geçiyor, ikisi kör nokta algılayıcı diye geçiyor. Yan tarafa geçiyoruz ama üstü pek göstermedik. Üstten de bir araya koyarım, serpiştiririm. Cam tavanımız gördüğünüz gibi, piyano bilek barımız, bir adet de antenimiz, tavanda pek bir numara yok. Sürgülü kapımızı açıyoruz ve çok güzel açılıyor. Pamuk gibi. Gördüğünüz gibi koltuklar şu an kazık yutmuş vaziyette dimdik duruyor. Koltuğu kapatıyorum ve şu detaya bakıyoruz hemen. Bu orijinal koltuk bağlama kilidi. Bu da bu panelle beraber gelen, yani aşağı yukarı 8-10 santim koltuk daha fazla yatıyor normalinde. Şimdi diyeceksiniz o zaman bu demir niye var? Niye ekledin bu arabaya bunu? Bu arabaya ekleme değil. Şöyle bir detay. Bu araba bildiğiniz gibi kamyonet panel van diye geçiyor ruhsatta. Değil mi? Kamyonet panel van olunca ne oluyor? Araba farklı dilimden vergileniyor Türkiye'ye ve yılda bir muayeneye giriyor. Şimdi biz bu arabayı kapalı kasalı vanlı gibi sokarsak ÖTV'miz birazcık daha düşük oluyor ve yılda bir muayeneye giriyor. Bu arabanın şase numarasını gidip servis box'tan baktığımızda ne oluyor? Ne diyordum? Telefon geldi, kafam karıştırdı ya. Ne diyeceğimi unuttum. Panel sacdan bahsediyordum. Şimdi bu araba bu paneli koyduğunda vana giriyor. Bunu koymazsan otomobil olacak. Otomobil olunca da ne olacak? ÖTV'si farklı olacak. Şu an 800 bin lira olan bu Rifter GT olacak size 900, belki 1 lira. O yüzden de bu araba vanlı geliyor. İsterseniz sökebiliyorsunuz ama muayenede bunsuz giderseniz kalıyorsunuz. Çünkü bu arabanın şasesine tanımlı. Şase numarasına girip baktığında bu arabada bu sac var. Yani ben zannediyordum ki Peugeot bayinin kendince bir aksesuar kitlemesi. Hayır, öyle değilmiş. Bu bildiğim fabrika montaj malı. Parça kodu da var. Katalogda yeri de var. Neyse biz şimdi o bölümü geçelim. Ufak bir bilgilendirmeyi yaptık. Arkaya geçiyoruz. Değil mi? Ben size bunu tripodla da göstereceğim. Şimdi bindik arkaya. Abi oturdum. Sopa yutmuş halim. Benim boyum 1.75. Tamam mı? Yani ortalama Türk insanının boyu. Şu an gayet iyiyim. Şoför mali bana göre. Yani bileğime falan geliyor. Şöyle bir açamadım. Şöyle bir bardaklıklı masamız var. Güçlü de gayet. Ve şunu kapatalım. Ondan sonra koltuklar tekli. Koltukta şurada ufak tefek pati izleri görebilirsiniz. Benim kara çomarım hemen zıpladı arabaya. Buraya gelirken. Yani zor indirdim, çok kirletmeden geri çıkarttık. Neyse. Geçiyorum. Şurada ufak bakır mı diyeyim artık. Ne güzel bir renk detayımız var. Kapı kolu içeriden açılıyor. İstersek arka camı da şöyle açabiliyoruz. Bu kadar açılıyor. Bu çocuk güvenliği mi dersiniz yoksa cam asansörünün limiti mi o kadar dersiniz? Bilemiyorum. Bence gayet güzel bir açılım, yeterli yani. Sonra koltuk başlıklarımız zaten kalkıp iniyor. Standart, klasik. Onu geçiyorum. Burada okuma ışığı, işte kapı açık, kapı bilmem ne. Şu an pek göremiyorsunuz ama ışığımız yanıyor. Tavanda bir dekoratif ışığımız var. Şimdi mesela sizde onu bakalım. Perdemiz de var bu arada. Perdenin ne kadar sürede açılıp kapandığını göstereceğim öne geçtiğimde ama arkada işimiz bitmedi. Devam ediyorum. Arkada neyimiz var? Burada gördüğünüz gibi
kademesini arttırabildiğim, azaltabildiğim, önde ısı neyse arkada da coşturabildiğim bir üfleme sistemimiz var. Hemen altında bir USB girişimiz var. Onun dışında başka bir giriş yok buralarda. 2 hoparlörüm var sürgülü kapıda. Ön kapılarda 2 hoparlörde, kapı direklerinde de tweeter'lar. Direkt demeyelim de kelebek diyelim oraya. Evet, tavanda tutamak yok. Burada bir tutamak yok. Gerçi kapı kolu olabilir mi? Bakalım. Kapı kolu iş görür mü? Bence görmez. Yani ancak tutunursun. Böyle bir güvenli tutuş yeri yok. Cam açma butonlarımız burada. Burada bir perdemiz var. Takabiliyoruz istersek. Kapıyı da yine kolaylıkla arkadan böyle açabiliyoruz. Evet. Şimdi size tabii bir tripod açısından oturma pozisyonumu göstereyim. Geldim. Bineceğim. Mesafe iyi. Ama şu an sopa yutmuş gibiyim. Yani uzun yolculukta arkada ne kadar rahat ederim bilmiyorum. Ama gayet iyi. Hani kol dayama gibi bir şey var mı? Kapıyı kapatsam şu an görebileceksiniz ama şuradan baz alalım. Ortası daha geniş. Yani şurada bir hafif dirsek koymalık bir yer var. Arkada rahat rahat takılınabilir. Bunlar tabii göz görevi de görüyor bu arada, tavan rafı. Onları da öne geçtiğimde anlatacağım. Arkası rahat, tatlış, koltuk arkalarında ufak gözlükler var. Isofix'ler var. Arkanın sopa yutmuş gibi olması beni rahatsız etti mi? Açıkçası etmedi. Yaklaşık kaç 20 yıldır 306 GTI süren adam arka koltukta oturan pek umursamıyor zaten. Tek kapı arabam yani. Arkaya kim bindi kim indi beni pek bağlamıyor. Bu arabada da aynı şekilde arkadakinin rahat olup olmaması, zaten arabayı ben sürüyorum. Diğerleri umurumda değil açıkçası. Ama siz tabii bunları merak ettiğiniz için anlatıyorum. Böyle bir detay, 10 santim falan daha arkası yatsa belki daha rahat olabilir. Koltukta böyle ufak bir tekli destek varmış gibi duruyor ama sürüş esnasında pek etkili değil. Şimdi öne geçelim. Benim de merak ettiğim bir şey deneyeceğim şimdi. Öne geçmeden önce burayı açtım. Eğer arkada oturan dangalak bir yolcu varsa, arkada oturan dangalak yolcu kapıyı açarsa ne oluyor? Açılmıyor. Geliyor kalıyor. Gitmiyor. Aa, niye açılmıyor demeyin. Depo kapağı açıkken sürgü kapı açılmıyor. Ve araba kilitliyken şu minik pipicik kapağın açılmasına engel oluyor. Hırsızlığa karşı. Şu an niye ben açamıyorum kapıyı? Evet. Şimdi açıldı. Öne geçiyoruz. Öne geçmeden hemen kapılara bir göz atalım. Kapıda böyle bir gözümüz var. Ufak. Ne koyarsınız? Telefon, cüzdan falan filan. Burada da daha büyük bir yer var. İçeceklerinizi koyabileceğiniz. Başka da bir göz yok. Burada bir detayımız var. Yine bakır renginde. Tutamak, tutamaç. Neyse artık. Cam açma tuşlarımız. Standart. Cam aç, arkayı kilitle. Cam aynaları kaldır falan filan hikayesi. Burada bir bardaklığımız var. Ondan sonra burada ESP, özür dilerim, şerit takip iptali ve çocuk kilidi. Yani kapıyı kilitleseniz bile arkadan açılabiliyor. Ama buna bastığınızda arka kapıların açılmasını engellemiş oluyor. Şimdi içeri geçelim ve size görüş açımdan şoför mahallini veya ön alanı size anlatmaya çalışayım. Evet, geldim. Twitter'ım, bardaklığım, hava üflengecim, far ayarım, şerit takip iptal, çocuk kilidi. Kapımızı kapatıyoruz. Şimdi ilk az önce bahsettiğim tavanımızdan gökyüzünü görüyoruz. Bakalım kaç saniye sürecek. ...12 saniye falan sürdü yaklaşık tavanımızın kapanması. Işığımız çok hafif belli oluyor ama hemen onun da bir formülü var. Kendim gözükmeden arabaya basıyoruz. Araç parametreleri.
Şimdi şunu şöyle yapalım ki ışık aydınlansın. Konfora geldik. Hafif iç aydınlatma. Ayara basıyoruz. Ayarımızda şiddetimizi arttırabiliyoruz. Şu an 7'de, yani maksimum sonda. Bakalım şu an belli oluyor mu varlığı yokluğu? Hayır, hiçbir şey belli olmuyor. Çünkü büyük ihtimalle araba viteste olmadığı için olabilir. Neyse, o detayı veremedim. Akşamüstü olursa onu çekerim. Neyse, şuraya gelelim. Okuma ışığımız falan filan, kilit falan filan. Burada bir bebe aynası ya da dolmuşçu aynası, ne derseniz. Burada bildiğin yurdum dikiz aynası. Hemen ekranımızın arkasında bir gözcük. Burada yine bir minibüsçü şeyi. Telefon, cüzdan, bozuk para koyma yeri. Arkadan vermeyen var mı? Bölümü. Burada donanım olarak temassız şarjlı modelleri var ama araba GT olduğu halde satın alma, PSA Türkiye'deki satın almacı kimse onu pek gerek görmemiş. Ya ticaride temassıza ne gerek var demiş herhalde kendince. Sonra burada bir eko tuşumuz var. Yanında bu neydi ya? Yokuş inerken destek mi falan filan, öyle bir hikayeler. Sonra yol modu, kar modu, çamur, kum, toprak. Pardon, bu kumdu galiba. Evet, kum. Bu off, standart. Şimdi en baştan başlayarak size ekranda da göstereyim. C5'te de aynı hikaye var. 2008'de falan filan da. Normal yol. Takviyeli çekiş kar modu. Takviyeli çekiş çamur modu. Takviyeli çekiş kum modu. ESP sistemi devre dışı. Hop, normal modda kullanın, yoksa patinaj çekersiniz falan filan trişkası yapıyorlar arabayı teslim ederken. Bu da hıncık yeni vites joystick mi diyeyim? Yeni vites bıngıldağı bir şeyi. Nesi bilmiyorum. Buna ne denir? Vites denmez. Hareket butonu. Diyor ki bak. Frene bas. Çevir. Geri. Hop. Geriye geçtik. Kendimi görüyorum. Neyse, boş. Nötr drive. Biz park alırken birazcık sert, onu alıyoruz. Bu ne? Memory mi? Hafıza, şaka. Manuel'i alıyorsun. Şurada hemen herkesin dediği F1 şanzımanı. Lan iki switch buton var, F1 şanzımanı oluyor ya. Neyse işte. Pedal switch diyelim. Öyle bir butoncuğumuz var. Bu klasik El Clasico Peugeot cam silecek zımbırtısı. İşte ilk çevirdiğinde arkayı, ikinci çevirdiğinde su fışkırtıyor. Kendine çekersen öne fışkırtıyor ki bu abi de otomatik yağmur sensörü var. Nahanda şurada şeyi var. Gözcü. Bu Clasico yine far ve sinyal kolumuz. Bakın arkadaşlar, bu çok önemli bir detay. Peki siz kullanmıyorsunuzdur ama şu kolu bakın, hem de kadranda gözüksün. Aşağı indirdiğinde bak, sola işaret gösteriyor. Sol bu taraf yani. Şu taraf sol. Oraya böyle sarı bir ışık yanıp sönüyor. Sonra kapatıyorsun. Sağa veriyorsun. Bu taraftan, sağ taraftan bir böyle yeşil diyordum lan. Mavi ışık yanıp, mavi mi? Ne koyayım, kafam karıştırdın ya. Sarı ışık yanıp sönüyor. Neyse. Çok hafif vurduğunuzda 1, 2, 3 şerit değiştirmek için. Şerit takip sisteminiz açıksa şeritten kaçarken size diyor ki hop, ne yapıyorsun kardeş, ben sapıtıyorum. Bakın mesela şu an şerit takip sisteminin ekranı. Burada işte yanıyor, sağda mı solda mı, nereden kaçırıyorsun diye. Ama o üçlük sinyali verdiğinizde direksiyon direnmiyor. Çünkü şerit takibi olduğu için sizi şeride sokmaya çalışıyor. Başka ne göstergemiz var? Tabela göstergemiz var zaten gördüğünüz gibi. Sonra anlık tüketim. 2 tane de ayarlanabilir zımbırtı. Bir tane de aktif. Bu anlık. Bu hafızadaki. 36 kilometre önce sıfırladığımda 10.6 yaktırmışım. Özür dilerim. 131 kilometre önce sıfırladığımda. Bir de ulan benzin aldığımda burayı sıfırlamayı unutmuşum. Neyse. 450 kilometre gideri var. Fulllemiştim. Bu kadar yol gitmişiz. Ne kadar? 130 kilometre mi diyelim? 125 kilometre gitmişim. Soldaki odo, sağdaki sıfırladığın yer. Ondan sonracığıma burada güzel bir klima yönlendirmemiz var. Ben tuşluları daha çok seviyorum. C5'in klima zımbırtısını hiç sevmiyorum. Çünkü buradan yönetiyorsun. Abi dık 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 dık, bak bik basmak sinir bozuyor. Tamam, bu da basmalı ama en azından bir tuş var. Tuşları severim.
İçeride gezdir. Ayaklarıma ver, kafama ver, ön cama ver, klima aç, otomatik, mono. Monoyu kapattığında işte sağdaki bağımsız, soldaki cacıklı monoya basıyorsun. Ve beraber çalışıyor. Artı eksi, auto soft, auto fast, auto falan filan. Burada bir yine aksesuar kokumuz var. Hızlı geçiyorum ama klima kullanmayı herkes biliyor artık. Yani bunu anlatmaya pek gerek yok. Neyse, şuradan eksiye bastığınızda da komple kapatıyor. Ama dışarıdan hava almayı yine devam ediyor. Onun için şuna basacaksınız ki dışarıdan hava almayı kesin. Yönlendirmelerimizin eskisi gibi burada on off yok. Bunu tam sola, tam sağa çektiğinizde kapakçıkları kapatıyor. Merkezi kilit. Dörtlü flaşörlerimiz. Kokumuz. İşte bagajda gösterdiğim koku. İçine söktaklı. On off var ama çok da bir şey yapmıyor. Off olduğu halde güzel kokuyor yine. Sonra burada bir torpidomuz var. Torpidomuza gelelim. Torpido gayet geniş. Bence soğutmalı bir torpido dendi. Bu muydu, alttaki miydi hatırlayamadım. Galiba bu. Yani kolum giriyor dirseğime kadar. Bence tatminkar. Evet. Sonracığıma nerede kaldık? Burada minnoş bir torpidomuz var. Böyle bir mısır patlağını koyuyoruz. Ve torpido bitti. Görebiliyor musunuz? Işıktan patlamasın diye. Aydınlatma yok. Olsa güzel olabilirdi. Harbiden bir mısır patlaklık canı var yani torpidonun. İkinciyi belki biraz zorlar. Bu arada artık yeni Peugeot'larda öyle kitapçık vereyim, kullanım kılavuzu bilmem ne falan yok. Onun yerine ne vermiş abiler? Çin pazarında satılan USB anahtarlık. Bunu alıp takıyorsunuz. Memlekette herkes bilgisayar kullanıyor zaten, değil mi? Rifter'ı sattığınız kitle. Hadi partner olsun, adam aldı ticari. Eminim bunu açıp okuyacak. Ben bile meraklı olduğum halde şu USB'yi takıp bakmadım. Yarın öbür gün merak ettiğimde Google'dan bulurum PDF olarak. Şimdi nerede kaldık? Burada anlatmadığım bir detaycık var. Çocuk gizlenme odası, kaçış odası resmen. Yani buraya bir çocuk saklanır. Şaka şaka, o kadar da değil. Tamam. Yine dirseğime kadar giriyor. Bu ne? Eski HGS'miz. Şuraya kadar girebiliyoruz. Gözükmüyor tabii. Burada bir 12 voltumuz var. Görebiliyor musunuz? Ben göremiyorum. 12 voltumuz var. Burada bir kumaşlı alan yapılmış. Telefon koymaya herhalde ama bence buraya da yapılabilirmiş. Böyle kapatıyoruz. Böyle bir görüntü çıkıyor ortaya. Konsolu ben çok beğendim o açıdan. Konsol güzel ya. Neyse, dur şu Çin pazarı 1 liralık USB'yi koyalım şuraya. Ha, bu arada isterseniz o USB'den AliExpress linkini koyarım açıklamaya. Neyse, ön koltuk ön koltuklarda kol dayamalarımız var. Ben bu tekli kol dayamalarını çok seviyorum. Çünkü yanda oturan yancı diyelim, yolcu, normalde şoför için yapılmış olan kol dayamaya böyle kaykılarak oturmasına ayar alıyordum. Herkese birer tane kol dayama verilmesi daha iyi. Evet, şimdi tavana gelelim. Tavanda böyle bir gözümüz var. Bunu da size yukarıdan göstereyim. Ben görmüyorum şu an. Siz umarım güzel bir şey görebiliyorsunuzdur. Sonra tavan tutamağımız, bu akşam tutamaç, beni kimse tutamaç isterseniz öyle bir göz. Buradan da atıyorum bir şey koyduğunuz tavandan içeride kaldı. Sokup parmağınızı fıngır alabilirsiniz. Makyaj aynamız var. Çok mu lazım makyaj aynası bilmiyorum. Ben zaten bu ayna olayını hep saçma bulmuşumdur. Hiç kullanmıyorum. Bu tarafta yok. Airbag yazısı var. Airbag yazısından dolayı mı koymamışlar? Bahane bulmuşlar zaten. Ulan arabada, yani evden çıkarken aynaya kendine bakar yani. İlla arabada çok acelem vardı, arabada hallettim. Dikize bak ya. Ne bileyim, bazıları böyle salak sepet Instagram'da görüyorsunuzdur video. Abi bu arabaya 600 bin lira verdik, aynası yok. Abi bu arabaya 600 bin lira veren sensin. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. ÖTV'si, KDV'si, Euro kuru farkı. O 600 bin lira verdik dediğin arabaya Avrupalı daha ucuza biniyor. Yani o araba 600 binlik değil aslında onun için. Gelir gider dengesini hesaba katmadan arabayı böyle bokluyor. Yok bu arabada ekran yok, yok teyp yok. Lan en bazını almışsın. O arabanın en dolusunu alsan böyle tatava yapmayacaksın. Neyse. Bana ne? Ben politik işlerle uğraşmıyorum. Ben araba tanıtıyorum şu an. Neredeyiz? Ekranı göster bana. Anlatmadığım neyimiz var?
Vallahi anlatmadığım bir şey yok galiba. Çok merak ediyorsunuz, bir motor içine bakalım. Birazdan 0-100 deneyeceğim. Dikeceğiz arabayı. Spor modu yok işte bunda. Eko var da spor yok. Zaten spor dediği de Eko'da ne ki yani, elektronik gaz kelebeği olduğu için gaz tepkimesini kesiyor sadece. Başka da bir cacık yok. C5 Aircross'ta da aynı şey var. Onu söylemeyi unutmuş olabilirim videoda ama pedal booster'ın yaptığı işi fabrika yapmış. Bok değil kaka. Neyse, size motor için göstereyim. 1.6 Blue HDI 130 beygirlik motorumuzu görelim. Bu arabanın motor kodu ne hiç bilmiyorum, yalan olmasın. 1.6 dizelleri falan biliyoruz. DV6 da bu 1.5 diye geçiyor. Bu da DV serisinden mi geliyor bilmiyorum ama işte FCA, MCA, Stellantis, Tantintons olduktan sonra işler biraz değişti. Şimdi size bir 1.5 Blue HDI göstereyim. Kaputumuzu açtık. Karşımıza böyle bir 1.5 Blue HDI çıkıyor. Varta akümüz var. Çok güzel. Arabamızın beyni burada. Fren hidroliği orada. Burada sigorta kutumuz. Burada hangar gibi cold air intake yapmalık bir boş alan. Yani soğuk hava filtresi. Bak ne güzel. Fabrika bir filtre yapmış. Ön panelden geliyor. Ön panelden nereden havayı alıyor? Buradan havayı alıyor. Ve orada güzel bir odacık yapmış. İçeri veriyor. Sonra şurada bir fındık turbomuz var. Hemen şurada elektronik gaz kelebeğimizi görebilirsiniz. Genleşme kabı, radyatör sıvısı koymak için. Burada ön cam sıvımız. Burada far ampullerine ulaşabileceğimiz bir alan, klima boruları falan filan. Amortisör kulesi bayağı içeride, araba geride kalıyor ama aslında şurayı çok uzattıkları için. Torpido çok uzun. Yani bir eski jenerasyon 2000'lerin 90'ların arabasına baktığında araba orada bitiyor. Kule ayrı. Kule kaputun içinde görüyorsun. Zaten kaput ne ki? Şuraya bak. Kaç karış? 1 2 karış. Şu alan 2 karış. Şuradan ölçersem, şu dipten şuraya kadar ölçersem 3 karış falan belki gelecek. Böyle bir kilit zamazingomuz var. Plastikmiş lan. Hemen cart diye kırılır. Zaten ön panelimiz de plastik. Ki bu yeni arabaların en güzel yanında bu. Patladım. Ön panel mi değişti? Öyle derdin yok. Plastik abi işte, değiştir geç yani. Bakalım, motor içini iyi boyamışlar. Aslında boyamamışlar lan. Şuralar boyanmış, tüfek sacı da. Burada bir bidonumuz var. Yağmur suyu, ön cam suyu çamurluğun içinde. Şaseler sadece astarlı kalmış. İşte beyazdan fışkıran kadarsa. Ön cam silecek hortumu buradan geçiyor. Direkt, çünkü bunun ağzından fışkırttığı için. Böyle bir motorumuz var. Şimdi gidelim. Biraz sürelim. Sonra arabayı dikelim. Sıfırdan 100 kilometre hıza ve sıfırdan 400 metre denemesi yapacağız. Tamam, bir race box'ımız yok ama telefonla güzel paralı uygulamalarla bunu deneyeceğim. Herkesin merak ettiği şeyler değil mi? Bana içini, bagajını anlat. Yok koliler koyayım. Rifter'ın içine kaç koli alıyor? Onu Rifter'a yapmayacaksın kardeşim. Onu partner'e yapacaksın. Bunu alan adam karısı, kızı, çoluğu, çombalağa binecek. Hafta içi işine kullanacak belki. Hafta sonu ailecek bir yere gidecek. Yani tam bu araba. Ama genç birisi için bu araba. Tavana bir tane abi ben açılır koyayım. Çadır koyayım. Gideyim kampa. Bu arabanın amortisörlerini hemen getler koyayım, böyle 5 santimlik get. Araba bir 5-10 santim yerden yükselteyim. Lastikleri de kum çamur lastiği alayım. Fıstık gibi araziye de girerim diye bilirsiniz. Çünkü arabanın çekiş destek sistemi yardımcı oluyor. Şu kaputu orada kapatıyorum. Bu oğlan, bu çocuk ne yaptı? Bunun adını da Sakız koydum. AKZ plaka Sakız. Neyse, Sakızımız da ne yaptı? Sakar'da binek otomobili aratmadı. Belki GT olduğu için süspansiyonlarındaki yaylar, helezonlar farklı olabilir. Emin değilim. Çünkü yük taşıyanla içi koltuklu olanla boş olanın arasında amortisör farkı olabilir ki kesinlikle vardır. En basiti 306'dan örnek vereceğim. Yine en çok onu bildiğim için. Çünkü çok kurcaladım servis box'ta arabayı. 306 GTI ile 306 Station Wagon'un veya 306 1.4 5 kapının amortisörleri fiziksel olarak görüntü itibariyle birebir aynı. Parça kodu farklı. Neden farklı? Çünkü içindeki yağı farklı, sönümlemesi farklı,
rebound'u, yani yeniden eski pozisyonuna gelme şeyi farklı. Üzerine takılan yay farklı. Yayın Newton metre, yani basınç değeri farklı. Bunlar da, ama insanlar baktığında aynı algısı var. Bu arabada da aynı gözüküyor fiziksel olarak, ama muhtemelen %99 farklıdır. Şimdi GT paketin özelliği sadece buranın bakır olup şu orta göğüs mü, yani hani şerit takip mi, tek bu mu, ötekileri şerit takip eklenmiyor mu? O detayı çok mıncıklamadım ama Türkiye'de zaten ona pek izin vermezler. Çünkü PSA Türkiye'nin satın almacısının biraz da zevkine göre. Çünkü bir VAG grubu gibi veya bir BMW grubu gibi Peugeot'u ben sipariş edeyim yaptırtmıyorlar. Adamlar baz arabayı alıp size verdikleri için genelde. O yüzden bekliyorsun. Yani o yüzden ilanlarda gördüğünüz en boş kasa Volkswagen veya en boş kasa BMW'de saçma sapan sunroof olabiliyor. Araba teneke jantlı ama sunroofu var falan filan gibi şeylerin olmasının sebebi tamamen kişiye özel sipariş. Ama ben bir şey ekleyemiyorum bu arabaya. Niye ekleyemiyorum? Ben temassız eklerdim bu arabaya. Temassız şarj yani. Yıl olmuş 2023. En kötü 4 yıllık telefonda bile temassız şarj var. Neyse, bırakın bu işleri. Hadi gelin arabayı dikelim. Evet. Ayaklarımızı çırpalım. Toz topraktaydık nasıl olsa. Evet. Ennoşumuzu takıyoruz. Kol dayamamızı indirelim. Açı nasıl? Güzel mi? Şimdi frene bastık. Göstereyim. Park. Ay özür dilerim, ne park lan? Geri. Hemen kamerada gösterdi bize. Drive. D'yi alıyoruz. Sonracığıma kendime netliyorum. 4K'da yapamıyormuşuz bunu. İzin vermiyor abi. El frenini ellemiyorum. Gaza basınca zaten bırakıyor. Yeni PSA'larda olduğu gibi. Park freni sıkılı değil dedi. Biraz hımbıllı bir yoldan gidiyoruz. Abi otları da söylemeyiver bana. Evet. Kafa biraz sallayacaktır. Gimbal'ın zamazinkliği. Şimdi butonlarımızı bahsedelim mi? Ses açma solda standart. Az önce görüntüde görmüşsünüzdür. SRC yani source, yanında list. Çamurdan geçiyorum da araba kirlenmesin. Gerçi yağmur yağacak diyorlar. Şu mıncıklı yolu, orman yolunu, patikayı yavaşça geçeceğim. Yol sesini duyuluyor mu bilmiyorum. Yaka mikrofonumdan dolayı belki duyulmuyor olabilir. Şimdi yaka mikrofonunu kapatacağım ve bu hımbıllı yolda nasıl, yani yolum nasıl, size yolu göstereyim. Yol bu. Hop, start stop. Şimdi yaka mikrofonu kapatıyorum ve iç mekan sesini size dinletiyorum. Tabi arada gimbal'ın ayak sesi de geliyor olabilir. Kameranın ayağını duyuyor olabilirsiniz. Arkadaki şu metal zımbırtı yüzünden ses bir hayli tongur tongurluk yapıyor. Şu an daha sesini duymadım ama koltukların birazcık da boşta kalmasına sebep oluyor ve o da turing 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 tang tang tung tung sesler çıkarmasına neden oluyor. Tempoyu arttırdım. Az önce geçerken 20 kilometreydeydim. Şu an 40 ile gidiyorum. Birazcık daha az önceki yere göre daha az taşlı burası. Zaten sonuçta bu bir yol arabası yani GT olduğu için de ben sert olduğunu düşünüyorum ve 17 jant olmasına rağmen 60 yanak lastik var. Yani yanağın kalınlığı bence yeterli. Konfor için. Şimdi güzel bir mıcırdan geçeceğim. O bir saçmalatabilir. Dandu. Evet, şimdi asfalt yola çıktık yani. Bir kaymak D100 karayolu değil tabi de. Yine adı asfalt bunun.
Şimdi biz ne arıyoruz? Güzel bir düzlük buluyoruz ki ileride var. O düzlükte arabanın 1.0-100'ünü test ediyoruz. EAT 8'i de görmüş oluyoruz. Ve 0-400 metreyi kaç saniyede geçiyor onu görüyoruz. Akıllı telefonumuzda içinde birkaç uygulama var popüler. Daha önce mıncıkladıysanız bulmuşsunuzdur. Güzel böyle kaliteli pist uygulamaları falan filan var. Onlardan birini deneyeceğim. Ekran görüntüsü de çekeceğim. Onu da videoya eklerim. Telefondaki ekran görüntüsünü. Bakalım kabiliyeti nelermiş hızlanmada. Yani sürüş esnasında hissettirdiği gayet güzeldi. Bayağı gazlaya. Normal yola çıktık demiştim zaten. Varmak üzereyim ama o sırada ufak bir şeyler anlatmak istiyorum. Ekranı görebiliyorsunuz. Şu an Android Auto'ya bağlı. Ekran ikiye bölünük. O Android Auto'nun tamamen özelliği. İstersem komple haritayı da görebilirim. İstersem YouTube müziği kullanıyorum ben. Siz isterseniz Spotify neyse artık onu kullanırsınız. Yani Spotify'a para verip hayretten YouTube'da reklamlı video izleyeceğime YouTube'a para verip hem reklamsız YouTube videosu izleyip hem de YouTube müziği kullanabilirsiniz. Böyle bir şey söyleyeyim. 2 tane ayrı para ödemeyin. Neyse. Şimdi gelelim özümüze. Bu arada reklam için para almıyorum. Keşke alsam. Bir uygulama var. Bilmem ne AA app mi? Ne diye bir şey. Araştırdım, buldum. Yani videoyu çekmişler 2020'de. Yükledim, bağlanmaya çalıştım ama bağlanamadım. Şöyle oluyor. Mirror Link haricinde ekrana YouTube ve Netflix'i oynatabiliyorsunuz veya Disney Plus neyse artık uygulama. Yani ekranı direkt burada görmüş oluyorsunuz telefonunuzun. İstediğinizi oynatmanıza müsaade ediyor. Öyle bir uygulama var. Ayrıyetten gidip modüller almanıza gerek yok. Modül isterseniz modül alın yani daha kolay. Şöyle bir seçeneği de var. USB'den bağlanıp Android Auto'ya veya Apple CarPlay'e yani CarPlay veya Android Auto'yu kullanabileceğiniz bu nasıl yol ya? Kullanabileceğiniz bir kutucuk var. Nedir bu kutucuk? Sizin direkt devamlı USB'nize takılı cihazınızın, arabanızın yani Wi-Fi üzerinden CarPlay'i veya Android Auto'yu oynatmanıza sağlıyor. Böyle kabloyla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Tabii şöyle bir detay var. Android Auto çok şarj yediği için kablolu kullanmak bence o açıdan daha mantıklı. Çünkü hızlı şarj tüketiyor. Ve bir yandan da şarj oluşu güzel bir özellik. Ama yani ben şimdi yolcum. Şu çok güzel şoföre dönük olması ekranın. Okey. Ama yolcu veya şimdi böyle geniş bir aile aracı C4 Picasso diyelim. Şu an onun C4 Picasso'lar artık yok da onların yerine başka bir şeyler çıktı. Yeni MPV. Şimdi bu araba da aslında MPV, panel van değil de tam işte multivagon bilmem ne. Neyse artık açılımı. Aile arabası diyelim biz. Gezi aile arabası. Bu arabada durduğumda oynatamıyormuş. Mirror Link açmadığı için bence aracı teslim eden arkadaşın söylemesi. Bence bilmediğinden. Birazdan mıncıklayacağım, göreceğiz. Arkadaşlar hazır mıyız? Geliyor. Maksimum güç. Nasıl? Hani ambiyans ışığı diye bahsetmiştim. Sizin için 5 dakika önce, benim için birkaç saat önce videoyu montajlıyordum. Dedim ben göstermeyi unuttum. Hem onu unuttuğumu için buraya geldim, bunu çekiyorum. Ambiyans ışığımız. Hem de şunu da göstereyim. Okuma ışığı sarı ve kapı ışığı sarı. Bunlar bununla aynı renge yakın olsaydı o güzel olabilirdi. Ya da bu amber rengi olabilirdi. Aslında RGB de olabilirdi. RGB ne olacak ki yani? Koy buraya, değiştireyim ben ekrandan rengini. Nasıl olsa temayı değiştirebiliyorum. Mirror Link'e nasıl girdiğimi göstereceğim. İlk önce ben bir keşfedeyim. Çünkü ben de sizle beraber mıncıklıyor olacağım. Ayarlar.
Ekran ayarları. Bunda mirror link yok lan galiba. Evet. Harbiden yok mu lan? Konforda değil. Konforda zaten o var. Park etmeyle işimiz yok. Güvenlik. Ulan harbiden mirror link yok ya. Vay arkadaş ya. Birazdan gösteririm diyorum size ama arabada mirror link yokmuş. Ya da ben bulamıyorum. Kısa mesaj, resim yönetimi, seçenekler, ne seçiyorsun? Hiçbir şey yok. Resim yönetimi ne? Fotoğraf galerisi. Seçenekler, RDS bilmem ne. Android Auto mirror link yok. Halbuki çok da matah bir şey değil yani. Bu torpidonun içinde single DIN bir tane ünite var. Yani tek DIN. DIN'in açılımını da bir tane videomda söylüyordum. Deutsche Institut Norm. Yani Alman Enstitü Normu. Single DIN, double DIN. Bu ikisinin ölçüsünü de yine Almanlar belirlemiş. Her şeyde olduğu gibi. Mirror link'im yok. O uygulamayı bulduğumda ayrı bir video çekerim. Hangi uygulamayla bu ekranı çalıştırabildiğinizi, YouTube veya dizi platformlarını nasıl izleyeceğinizi telefonunuzdan gösteririm. Ben sadece size iç aydınlatmayı göstermiş oldum şimdi. Şunu kapatalım. Ondan sonracığıma şu ambiyansımızı ne diyoruz? Araç parametreleri, konfor, ayarlar, tık 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 tık. Bence en ideali bu. Şöyle minnoş. Arkada bir tatlış ışık. Yani şu an tabii kamera belki daha çok kısıyor olabilir ama bence yeteri kadar aydınlık. Neyse hadi arabayı dikmeye devam edelim. Şimdi düzlükte güzel bir video olacak. Kameradan değil, uygulamanın, telefonun görüntüsünden izleyeceksiniz. Sonra geri geleceğiz. Yani video devam ediyor. Bitti zannetmeyin. Hadi. Mirror Link'le video oynatabiliyor muyuz diye. Çünkü Mirror Link'in özelliği bu. Ama seyir halinde giderken bir şey oynatabilmekten bahsediyorum. Ben onun için öyle APK'lar var. Yani uygulamalar var. Google Store'da olmayan veya App Store'da olmayan. Yani arkadakinin veya yolcunun uzun yolculukta bir şeyler izleyemiyor olması bana absürt geliyor. Ya da en basiti şöyle bir şey yap. Videoyu oynat kardeş sen. Görüntüyü verme, sesini ver. Çünkü şimdi jenerasyon farklılığı da var tabii de ben bilgisayar başında bir şey montaj, video montajı veya ne bileyim grafik işi bir şey yaparken arka planda benim dizim açık. Diziyi direkt birebir izlemek zorunda değilim. Yani benim öyle bir kabiliyet mi diyeyim ya da öyle bir alışkanlık mı diyeyim neyse işte. Diziyi dinlesem de yetebiliyor bana. Görsel efektli bir şey olmadı. Mesela Walking Dead. Açtım. Arka planda onun konuşmaları kim kime ne yapmış. Zaten aşağı yukarı seslerden de yakalıyorsun. Böyle gibi bir şey olabilirmiş bence. Burada Walking Dead yazısı, konuşmaları dinlet. İşte radyo tiyatrosu gibi bir şey olmuş olacak. Hiç olmamasından iyidir yani fabrikanın vereceği bir şeyde. Ama tabii ki de insanlar ekran var madem ben niye oynatamıyorum düşüncesine kapıldığı için bence güzel bir düşünce. Ekran var niye oynatamıyorum? Ekran olsun olmasın zaten millet patlıyor. Böyle mal gibi de bunu izlersen ya bırak da gerizekalı kaza yapsın diyeceğim de şimdi suçsuz birinin de günahına girmek var. Mesela makas atıp yolunda giden adama patlayanlar gibi. Makas atmayın, çok ayıp şeyler öyle. Ben ilerlemek için gazlarım. Şimdi çok güzel bir düzlüğüm var önümde. Size göstereyim. Böyle bir düzlük. Şu bisikletli abi olmasaydı çok güzel olacaktı. Şimdi burada bir sağda duralım. Şu Ducato'cu abi de geçsin. Buradan dikelim. Hem 0-100'ümüzü ölçelim. Hem de ne ölçüyoruz? 0'dan 100 kilometre ve 0'dan 400 metre. Evet, şimdi gazlayacağız ve 0'dan 100'e 0-400 yapacağız.
el kameramın şarjı bitti ama uygulamanın içindeki kameradan zaten çekebiliyorum. Hem onu deneyeceğim hem de uygulamanın ekran görüntüsü var. Onu deneyeceğim. Umarım ses berbat değildir. Şimdi Eco modu kapatıyorum ve waiting for moment diyor. Şimdi hazırız. Dikiyoruz. 3, 2, 1. Dolabı. Şimdi 17 saniye ney? Metremizi gösteriyor musun bebeğim? Mesela ona bakacağız şimdi. 400 metreyi tamamlayabildik mi acaba ya? 17.60 olabilir mi lan? 17 metre ne bu? Bir daha deneyelim. Hazır boş yol bulduk. Evet bebeğim. Sıfırladık mı? Yeni sezon. New Sezon record. Hazır mıyız? Dikiyorum. Çalışsın bir bakalım. Çalıştır. Brake boost. Yüze geliyoruz. 100. Bu az önce ölçtüğü 17 saniye neydi lan? Benim bıraktığım süreydi herhalde. 18.71. Brake boost sıçtı. Evet. Bence tatminkar. Evet arkadaşlar. Ufak bir kamera azizliğine uğradım. Umarım o telefon görüntüsü sizi tatmin etmiştir. 0-100, 0-400 metre hikayesi. Güzel bence süre. Fena değil yani. Güzel hızlanıyor çocuk. Tatminkar 130. Yazılım yapılabiliyor. Ama OBD'den atılamıyor arkadaşımın demesi. Arkadaşım, yazılım yapan arkadaşım merak ediyorsanız şuraya bir yere. Burası mı? Şurası mı? Sol üst neresi lan? Benim solum burası da. YouTube'un solu da burası mı? Neyse. Koyarım onun profil linkini, yazılım yapan arkadaşıma ulaşabilirsiniz. Onun demesi beynin söküp pimlerden tek tek log almak lazım falan filan. Bir diğer arkadaşım ise onu da koyarım. Birisi Levent, birisi Eyüp. İkisi de yazılım yapıyor. İkisinden birisini tercih edersiniz şehrinize göre. Şimdilik arabanın garantisi var. O yüzden yazılım işlerine girmeye gerek yok. Değil mi? Böyle bir inceleme, mıncıklama, böyle gazladık. Gazladık derken 0-100 denedik yani. Bir video oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Atladığım illaki vardır. Genelde atlarım. Mesela bak şimdi bakarken aklıma geldi. Kararan aynamız var şurada. Ondan hiç bahsetmedim. Üstteki minnoş çocuk aynasından bahsettim ama kararan aynadan bahsetmedim. Far sensöründen bahsettim. Yağmur sensöründen bahsettim. Başka 12 voltluklarımızı gösterdik. Torpido teypte var. Altta var. Arkada var. Atladığım bir detay yok işte hani diye düşünüyorum. Başka neyimiz var? Neyimiz yok? Başka da bir şeyim yok zannediyorum. Evet, şimdi ne anlatıyorum ben size? Aman el. Ne anlatıyorum arkadaşlar? Şimdi size şerit takip zımbırtısını göstereceğim. Şerit ekranını açalım. Biraz sola kayalım. Algılayamadı. Bir dakika bir algılasın bakalım. Bul bakayım bebeğim şeridi. Bulamadı. Aktif cruise'u açalım. Hız sınırlayıcı değil. Uzaklık mesafesini buradan ayarlıyoruz. Bunu nereden ayarlıyorum lan ben? Açtım. Tamam. 60'a sabitledim. Tamam mı? Dön. Ah dönmedi. Evet şimdi şeridin azizliği mi? Tempoyu mu arttıralım illa yani? Niye şeridi bulamıyorsun çocuğum? Evet şimdi aktif cruise kontrolümüz devrede ve 100 ne 100'ü lan 60'a sabitlemişiz. Arttıralım. 70 yaptık. Şeridi buldu mu? Şeridi buldu. Bakın ikazı veriyor. Hop toparladı.
direksiyonu tutun diyor. Tamam tutalım, al sana bir hamle. Şeridi yine kaybedecek burada büyük ihtimalle. Çünkü öndeki arabayı algıladı. Biraz tempo düşürdü. Ve bu Peugeot'un yani PSA ve Stellantis'in bir güzelliği de öndeki araba durunca duruyor. Şeridi topla. Şeridi kaçırdı. Kaldırım. Hop yine kaçırdı. Işıklarda şimdi duracak. Size onu göstereyim. Umarım kırmızıya yetişiriz. Normalde kırmızıyı hiç sevmem. Evet şu an şeridi algılıyor abi. Diyor ki aha önde araba var. Elim direksiyonda değil. Ama yine de ulan şeridi kaçırdık gerizekalı. Freni yapıyor kendi. Duruyor ve durdu. Start stop devreye girecek mi bakalım. Şu an durduk. Hız sabitleyici beklemede. Evet şimdi hız sabitleyici. C5 Aircross'taki gibi yapmadı. Demek ki bunda bir donanımsal farklılıklar var. Normalde C5 Aircross öndeki arabanın hareketiyle kalkıyordu. Belki uzun sürede olduğu için mi bilemedim. Şu an ben yeniden memory değil de GAP'a basıp mı devreye alacağım? Evet GAP. GAP uzaklık. Yok GAP yakın. Tamam. GAP yakınlık ölçermiş. Memory hızı ayarla. Onaylamak için memory tekrarlayın. Geçici olarak durduruldu. Devam et. Yasal hız bilmem nesi. Ne diyor anlamadım. 60'a sabitledik. Arkamda araba var. Şeridi tanıdı mı? Tanımadı. Ben sağa geçiyorum. Mesela sinyal vermezseniz şeritte kalır. Şeridi algılarsa ama şu an hala şeridi algılayamadı. Büyük ihtimalle buradaki yolun kekoluğu olabilir. Tempo da etken tabi. Düşük hızlarda şeridi biraz algılamakta zorluk çekiyor. Evet. Neyse. Bu da böyleydi işte. Algılatamadık çocuğu. İlla gazlayalım mı yani? Adamı teşvik ediyorsunuz vallahi. Kimse yok. Tempoyu arttıralım. Sabitleyici geçici olarak durduruldu. Evet. Şimdi şeridi algıladı çocuk çok şükür. Bak 60'ı geçince algılıyor. Sen bize 75'te git bakayım. Biraz sola kaydıralım seni. Gel bakayım sola. Hop algıladı. Bizi sağa doğru itti. Bunun sertlik ayarı Renegade'de vardı. C5'te de vardı. Bunda var mı mıncıkladım ama bulamadım menüde. Şu an gayet güzel kendi başına gidiyor. Ama hop, çok sağa yanaştın be. Gerdin beni. Yemin ediyorum gerdin. İster istemez müdahale ettim. Evet. Aktif cruise kontrolde böyle bir şeydi. Bence yeterli. Zaten aktif cruise kontrolü ne kadar sıklıkla kullanıyorsunuz ki ben geriliyorum yani. Ona güvenmeyi tavsiye etmiyorum yani. Güvenmeyin zaten. Niye güvenesiniz? Kendinize de güvenmeyin. Çünkü güven kazaları yanında getiriyor arkadaşlar. Arabanıza da güvenmeyin. Çünkü abuk subuk hareketler, ay bu virajı döner, yok benim şöyle amortisörüm var, yok şöyle pahalı benim arabam demeyin. Vallahi patlayıverirsiniz. Kullanıcı dostu, aile aslanı Peugeot Rifter GT bizimleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, abone olmayı, yanlış söylediklerimi yorumlarda yazmayı, atladığım detayları biliyorsanız arkadaşlarla yani diğer izleyicilerle paylaşmayı aşağıda açıklamada unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki ne videosu olacağını bilmiyorum. O videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Esenlikler diliyorum.